Bölüm 1 Sabun nedir? Kit içeriği ve güvenlik önlemleri. Merhabalar, eğitim videomuza sabunun ne olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Sabun, alkali maddeler ile yağ asitlerinin kimyasal reaksiyona girerek tuz bileşiğini oluşturmasıdır. Sabun iki şekilde yapılır, sıcak yöntem ve soğuk yöntem. Biz sabunumuzu soğuk yöntem ile yapacağız. Bu yöntemi tercih etmemizin sebebi yağları kaynatmadığımız, soğuk kullandığımız için yağların içindeki vitaminleri koruyor olmasıdır. Soğuk yöntem sabun yaparken temelde 3 ana malzemeye ihtiyacımız var. Bunlar yağ, sodyum hidroksit ve su. Biz aktif yağ olarak zeytinyağı kullanıyoruz. Ek olarak da cildimize faydası olacak olan diğer karışım yağları ekliyoruz. Şimdi size kitimizin içinden hangi malzemeler çıkacak onlardan bahsetmek istiyorum. Sızma zeytinyağı, sodyum hidroksit, 2 adet karışım yağlarımız, ardıç katranı. Bu videoda ardıç katranlı bir sabun yapacağız. Sizin kitinizin içinden seçtiğiniz ek malzeme çıkacaktır. Sabunumuzun üzerini süslemek için kullanacağımız kır çiçeklerimiz ve distile yani saf su. Birazdan sabunumuzu yapmaya başlayacağız. Öncesinde güvenlik önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Sodyum hidroksit bu haliyle kimyasal bir maddedir. Sabunlaşma süresi bitene kadar cilde temas etmemesi ve kesinlikle solunmaması gerekir. Bu nedenle mutlaka sabun yapmaya başlamadan önce bahsedeceğim önlemleri uygulamanız gerekiyor. Öncelikle çalışmayı yapacağınız alanın mutlaka havadar olması gerekiyor. Mümkünse bahçe, balkon gibi bir ortamda, mümkün değilse açık bir pencerenin yanında çalışmaya başlayabilirsiniz. Uzun kollu bir giysi giyiyoruz. Kitimizin içinden çıkacak olan eldivenleri ve yine kitimizin içinden çıkacak olan maskeyi takıyoruz. Bunlara ek olarak gözlük kullanıyoruz. Güneş gözlüğü, deniz gözlüğü ya da gündelik kullandığınız bir gözlük kullanabilirsiniz. Şimdi sabun yapmanın ilk aşamasına alkali su hazırlayarak başlayabiliriz. Bölüm 2. Alkali su elde etmek. Metal bir kaba kitimizden çıkan suyun tamamını döküyoruz. Mutlaka kabımız metal olmalı ve özel formüle edildiği için suyun tamamını kullanmalıyız. Birazdan suyun üzerine kitinizden çıkacak olan sodyum hidroksit ekleyeceğiz. Burası önemli. Mutlaka suyun üzerine sodyum hidroksit ekliyoruz. Eklediğimizde bir buhar çıkacak. Bu buharı kesinlikle solumuyoruz. Çevremizde çocuk ve evcil hayvan olmamasına da dikkat ediyoruz. Metal bir kaşıkla sodyum hidroksitin tamamı eriyene kadar karıştırıyoruz. Karışım kendiliğinden hızla ısınmaya başlayacak. 90 dereceye kadar ısınacak. Karıştırma işlemi bitince kabımızı güvenli bir yere alıp soğumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 36 dereceye kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bölüm 3. Alkali su kullanıma hazır. Alkali suyumuz soğudu. İçinde hiç parça kalmadığından emin olduk. Şu anda sabun yapmak için hazır durumda. Vücut sıcaklığına kadar soğumasını bekledik çünkü kullanacağımız yağ ile aynı derecede olmalı. Aksi takdirde uygun bir reaksiyon gerçekleşemiyor. Derecesini elimizle kaba dokunarak anlayabiliriz. Sıcaklık gelmiyorsa hazır demektir. Şimdi yağları hazırlamaya geçebiliriz. Bölüm 4. Yağların karıştırılması. Şimdi başka bir kapta yağlarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Kitimizden çıkan zeytinyağının mutlaka tamamını kabımıza döküyoruz. Kabımız metal, cam ya da plastik olabilir. Bundan sonraki aşamaları bu kapta tamamlayacağız. Geniş bir kap olmasında fayda var. Tüm malzemelerin toplamı yaklaşık 1500 gram olacak ve blenderla karıştırma yapacağız. Bu nedenle geniş bir kap tercihiniz olsun. Şimdi kitimizden çıkan karışım yağları da ekliyoruz. Bu yağların içinde katı formda olan yağlar da mevcut. Şu anda hava sıcak olduğu için erimiş durumdalar. Siz kullanmadan önce eğer katı halde olan yağ varsa benmari yöntemiyle eritebilirsiniz. Yağlarımızı bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Homojen haline gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Özel formüle edilmiş ölçüleriyle yağlarımız sabun yapımına hazır durumda. Bölüm 5. Alkali su ile yağları karıştırılması. Alkali suyumuz ayrı bir metal kapta soğudu. Yağlarımız ile aynı dereceye geldiler. Birazdan alkali suyumuzu yağımızın üzerine dökeceğiz. Mutlaka yağın üzerine suyu döküyoruz. Yavaş bir şekilde etrafı sıçratmamaya özen göstererek
tamamını döküyoruz. Bu aşamada sabunlaşma başlamış olacak. Yine metal kaşığımızla öncelikle yavaşça karıştırıyoruz. Hafif bir karıştırmadan sonra el blender ile karıştırmaya devam edeceğiz. Bölüm 6. Blender ile karıştırma. Şimdi el blender ile karıştırma aşamasına geçebiliriz. Yaklaşık 10 dakika kadar bir karıştırma yapacağız. Düşük devirde küçük molalar vererek karıştırmaya başlıyoruz. Bölüm 7. Ek malzemeleri eklemek. Yaklaşık olarak 5 dakika kadar karıştırdık. Kıvam almaya başladı. Burada bir mola vererek kitimizin içinden çıkan ek malzemeyi dökeceğiz. Sonrasında bir 5 dakika kadar daha karıştıracağız. Bu videoda katranlı sabun yapıyoruz. Yani ek malzememiz katran. Sizin kitinizden seçtiğiniz ek malzeme çıkacaktır. Bu aşamada o malzemeyi ekleyebilirsiniz. Katranlı sabun özellikle sedef, egzama, dermatit gibi kaşıntılı, döküntülü cilt sorunlarına tavsiye edilir. Tüm sabunlarda olduğu gibi tedavi edici değil, tedaviye yardımcı bir sabun olacak. Şimdi blenderla karıştırmaya devam edeceğiz. 4-5 dakika kadar katranla birlikte çırpacağız. Katranla birlikte çırptık. Şu andaki kıvamını görüyorsunuz. Blender ile bu şekilde çektiğimizde izi çıkmalı. Puding kıvamında diyebiliriz bu kıvama. Bölüm 8. Kalıba aktarma ve şekil verme. Kıvamı hazır olan sabunumuzu kalıba dökmeye hazırız. Biz bu videoda metal kaba dökümü yaptık. Normalde ahşap kalıp kullanıyoruz. Ev ortamında bu tip kapları da kullanabileceğinizi göstermek istedik. Yağlı kağıt serdiğimiz bir kek kalıbı, yanına keseceğiniz boş bir süt kabı ya da silindir şeklindeki boş cips kutularını kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şimdi karışımın tamamını kalıbımıza döküyoruz. Gördüğünüz gibi gayet koyu bir kıvam elde ettik. Bu kıvamı yakalamaya çalışın mutlaka. Karışımımızın tamamını kalıbımıza döktük. Öncelikle yine kaşığımız yardımıyla kenarlara, köşelere iyice yaydırıyoruz. İçinde hava kabarcığı kalmaması için dilerseniz siz kalıbınızı birkaç defa zemine vurabilirsiniz. Üzerini kitinizden de çıkacak olan kır çiçekleriyle süsleyeceğiz. Dilerseniz sabununuza desen de verebilirsiniz kaşığınız yardımıyla. Kaşığımızı, desenimizi de verdik. Birazdan çiçeklerimiz ile süsleyeceğiz. Kitimizden çıkan çiçekleri de şimdi sabunumuzun üzerini süslemek için ekliyoruz. Diğer aşamalara hazırız. Şimdi sabunumuz kalıbının içinde yaklaşık 24 saat kadar bekleyecek. 24 saat sonra yağlı kağıdın yardımıyla sabunumuzu kalıptan çıkaracağız. Eldiven takmaya devam ediyoruz mutlaka bu aşamalarda. Bölüm 9. Kalıptan çıkarma ve dilimleme. Sabunumuz 24 saat kalıpta bekledi. Şimdi kalıptan çıkarttık ve dilimlemeye hazır hale geldi. Video çekerken 24 saate açtığımız için olması gerekenden fazla kurudu bizim sabunumuz. Sizin kesme kıvamınız daha yumuşak olmalı.
Bıçak kolayca kaymalı. Dilimlemeyi istediğiniz şekil ve ebatta yapabilirsiniz. Sabun dilimlerimiz kurumak için hazırlar. Üzeri açık bir şekilde serin ve kuru bir ortamda tam 6 hafta kuruyacaklar. Kullanmaya başlamadan önce mutlaka bu süreyi bekliyoruz. Sabunlaşma devam ettiği için cilde direkt temas ettirmiyoruz. 6 hafta sonunda içindeki sodyum hidroksit tamamen sabunlaşmış olacak ve sabunumuz kullanıma hazır hale gelecektir. Keyifli çalışmalar.